Gel bak, gel, gel. Gel, gel, gel. Hey, 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 hey. Bas 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 bas. Oh! At. Oha. Oha. Oh evladım, oh evladım. Evladım, oh evladım, oh güzelim, oh. Şimdi sağlanan hayvanları aldık ahıra. Buraya biz şey diyoruz eskiden vanak derdiler. Vanak dışarısına vanak derler. Vanağı aldık, kısım mal dışarıda. Bunları sağacağız, toparlayacağız buraya, yatacak nasıl olursa tabii ki. Kısmetse. Şimdi bismillahirrahmanirrahim başlayacağız sağmaya. Şeyi koyalım buraya. Şemsiyemizi. Sağım kabloları nerede? Ben bir bakayım sağım kablolarını almış mı? Yağmur yağdığı zaman ot güzel oluyor. Güneş etti mi ot kuruyor. Yani bu yağmur kısacası hem hayvanlar için iyi hem ot için.
rahat bırakmayacağız. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Söyle. Hey Osman. Ey namussuz herif. Gel. Oha dur. Yasmalı bir durma esmiş. Oh. Doğacağım seni ha. Kim korkacağım? Biz daha iyi. Şöyle. Kaybine kurusu onlar ya. Daha çok iyi. Aman Osman daha iyi. Daha çok iyi. Camiye gidebilirsin, hacca gidebilirsin, 5 vakit namazını kılacaksın. Yemek de yiyeceksin. Allah ya var Allah'a şükür vermiş Allah sana bu kadar. Sen şimdi Vallahi. öteki dünyaya sen. Bir de Sen var bana bak. İstanbul'da Yemek birlikte. yemediniz biz ne namaz kılabilirsin Ya ne var hacca da gidebilirsin. Allah vermiş de yemek yiyorsun az mı Sen kalmış? şimdi fıs fıs sigarası yiyorsun ne gebeleyim ne lan? La ben anam mazota bucunu yetiştiremeydin sen burası suyu yemeyecek mi ya ne değilsin ya? Ya siz 30 bin lira oldu mazot. Şimdi Oldu 25'e mu? düştü ama 30 bin işte. Dünyanın parası. 25'e Sen bak bir yere Hülya'dan bayılmayız. gittim arabayla. Gidiş geliş 400 şart. La duman bir atsa da bu drone'la bitecek sok ya. Burası Vonak. Burası malların yattığı yer şu anda. Vonak hayvanlar iyi havaya dışarı yatıyorlar. Evet. Bu görünenlere biz pag derdik. Taştan yapılmış. Pag derdik. İnsanlar bu paglara oturdu tabii ki. Nasıl yaşadılar onu biz biliyoruz. Hayvanlar hep dışarı yatardılar. Hayvanlar dışarı yatardılar. O zaman hayvan kalabalıktı. Koyun, keçi, sığır. Kalabalıktı. 90'dan önce tabii. Daha öncesi çok da kalabalık. 90'dan sonra genellikle hayvancılık bitti bu yörede. Her tarafa bitti gibi tabii ki. Şimdi biz burada kalmışız. Osman Mizel'in 2 kişiyiz burada. Galiba. İkimiz ayrı biraz hayvan var, birkaç hayvanımız var. Ama biz bu işi severek yapıyoruz tabii ki. Hayvanları seviyoruz, doğayı seviyoruz. Başka elimizden de bir şey geldiği yok gerçi ama biz doğduk doğalı bu dağlara çobancılık yapmışız. Bu hayvancılık aslında kolay da değil, kolay bir meslek değil yani. Bu dışarıdan insanlara çok kolay geliyor. Aslında zor bir meslekti bu iş. Bu işi bir de bilen yapabilir yani. Severek yapacaksın. Her işi yaptığın gibi severek yapacaksın bu işi. Bu iş de aynen tabii ki. İnsanlar şimdi dışarıdan baktığı gibi ya işte bak hayvanı vardı, kalabalıktı, güzeldi, sığırdı falan filan. Ama göründüğü gibi her şey değil yani. Önceden burada aşağı yukarı 20-30 sayı keçi sürüsü, koyun sürüsü vardı. Hayvan kalabalıktı. Bunda 3000-2500 büyükbaş vardı. Şartlar o zaman çok ağırdı. Biz 2 ay daha buradayız. 8. ay dururuz, 9. ay yarısına kadar. Hava şartlarına göre. İşte tabii burada hayvanlar rahat ediyor. O nedenle biz buradayız. Ama tabii ki birkaç kötü daha olsa, arkadaşımız olsa daha güzel olurdu. Tabii muhabbet, sohbet yapardık. Yalnızlık şu anda burada biraz. Sadece sıkıntımız tek o.
Eski insanlar buralarda yaşardılar. Biz de yaşadık da bizden önce daha. Bak bunun içine hayvanlar dışarı yatardı. Bak düşün bunun içine yaşayan insanın ettiği ve yediği nasıl olabilir? Ama şimdi maalesef devlet yaylalara ev yaptırmıyor, yıkıyor. Bak bizim buraları olan yıkmıştır. Devlet de haklı tabii ki. Ama bunun içine yaşanır mı şu anda? Devlet kalı görmüyor yani. Devlet diyor ki meraya yapamazsın. Hayvancılık yap. Hayvancılık burada yaşanır mı? En ufak tuvaletin yok, banyon yok. Sonradan abi işte yeni bir şeyler yaptık ha buraya. Şu anda şükür içleri temiz, güzel. Her şeyi organik yapabiliyoruz en azından. Ama ne kadar gidecek abi birkaç sene sonra bizim bu işte bizim buradan biter yani. Hayvancılık işi genellikle bitiyor. Bitmiş gibidir de. Sonra burası kart sığ bölgesi yani buraya çok da sığ geliyor. Bak şuraya zame vardı. O zameyi geçen sene ufak bir sığ geldi yıkmış orayı. Bilmiyorum çekebiliyor musun bak zame. Güzel bir mescid vardı orayı yıktı. Benim palası bir sigarayım bir şey yapacak. Yok çıkartma. Niye korkarım işte? Ona bir hal var ki bugün sesi çıkmıyor. Ha buraya hayvan sağacağız. Sağ mı çöksün? Yağma satar. Bak köpek de yağmadı. Niki. Niki. Osman dayı bu ne akıllı. Osman dayı çok. Rahattır bak. Bununla doğar bizi. Erzurum'a yaylacılık yapmış. Büyük oğlum Erzurum'a elmiş. Oraya gitti yaylacı. Ben şeydim. Gitti onda uçay görmemiştim. Uçay üstüne oraya beyin kanamasından öldü. Uçay üstüne bir haber gelip ki böyle Osman'ın uşağı elmiş. Ağla. O gün bu gün ağlamaktan gözümü de ettim kör. Bir gözüm görmeyi. Mutlu gün sorarsın var. Hayatta mutlu günüm yok. Hayatım 15'ten ona düştü doktorlar kapısına bu gözümden İstanbul'dan beri git gel. Bebek kucağıma o gözüme hiçbir çar bulamadılar. Ameliyat edemediler beni. Ondan sonra işte o gün bu gün bir gün gördüğüm yok. Hiçbir hayatım yok. Devacı bu gün Ovli'ye kadar hayatım var. Ovla'dan sonra öyle bir iş yalı başıma sabaha kadar ağlarım. Babam 7 yaşında beni yetim bıraktı. Çok fakir bir aileye büyüdüm. Abi annemle beraber çocukluğum çok fakir aileden geldi böyle. 14 yaşında da verdiler beni. Babam yoktu, sahibim yoktu. Verdiler beni elin evine. Gittim onda 15 yaşında o elen uşağım oldu. Elen rahmetlim oldu. O da 16 yaşında öldü. 2 tane uşağım, bir kızım var. Hayatımı adadım uları. O ufak 3 aylık uşağımı da büyüttüm. Öbürünün sevgisini verdim o hayatıma adadım uları yaşadım. Yoksa yaşama şansım yoktu. Yaylacılığı da nedeni değil, mecbur bu adamdan sebebi değil. Bu adam aklını oynatmış. Bu ne İstanbul'a durabilir, ne Erzurum'a durabilir, ne de köye. Gelecek sivillerin peşine, buzakların peşine. Ben bunu yalağız nasıl bırakayım, mezun peşine geliyorum. Dizimden oldum ameliyat, ben ameliyat oldum diye bilme için. Deyip abi ufak yara varsa sen onu ameliyat biliyorsun. Ben senden çok ameliyat olmuşum, uçay kalmışım hastanede. Yaylaların tadı katmadı. Geçen sene de emziğimin uşağı, çok sevdiğim bir uşak. Ha buna gözümün oğuna vuruldu. O da bana çok kötü. Bir gün güldüğüm gün yok işte. Böyle konuşuyorum. Hayatım bu. Yayla çok iyi değil. Ama benim için iyi değil. Öyle bir olay olmasaydı çok iyiydi. Mal, köpek, iki taraflı karabalıydık, yiydik, içiydik, gülüydük. O iş olduktan sonra durum değişti yani. Da. Sana diyeyim ki daha bir yerden gelecek. Ne cenazesine gidebildim. Ne öldüğü yere gidebildim ki yine ben bileyim daha da sağdı. Bak bizimkine bak. Atatürk'le beni aburetin altını. Sen bir kara koyun, ben de bir koyun.
dokça ardı sıra melerim aman aman melerim aman aman dumanlı dağlar. Senden dokça ardı sıra melerim aman aman melerim aman aman dumanlı dağlar. Daha diyemem. Gözlerim doldu. Makineye çekerim, bir taraftan kaymak akar, bir taraftan süt. Sütü peynir ediyorum, kaymağı da yağ. Telefon da yok. 30 senedir çift yaylacılık yaparım. 40 sene, 30 sene. 10 yaşımdan beri yani bilen peşine babaannemden gelmişim. Öyle başlamıştım işte. Öyle tabanlık. Okumadık. Şimdiki zamanla şimdi okuma bile o şey değil. O şey. Sabahta saat 4.30'da kalkarım. Ondan sonra sobamı yakarım. Giderim, gelirim söyler işte sağlık çıkarır. Akı sil, makine çek, süt ede. Öyle uşağım ne bileyim, sözcülük, hayvancılıklarla uğraşıyoruz böyle de. Ne yap? Ama böyle bitti. Bu çaya beğenmişik, bunda evlendik, bunda çocuk sahibi olduk. İşte böyle gidiyoruz bakalım. Allah'ıma şükür. Mutluyum da. Kızlarım yok. Oğlum uşaklarımın biri dersçilerine geldi. Ebi ufağı dersçilerdi zaten. O da şimdi böyle 20-15 gün sonra inşallah. Allah nasip ederse. Böyle sarım suyla sütlerini yerim. Soğuk su lanetine, temiz hava. Daha ne isteyelim? Allah vermiş golünde suyla. Bugün icabelde ekmeğinde olmasa pişiririm. Bir bardak süt içer yatarım aşağı. Çobancı derdi kavuruyor suylarda. İnekle. Evlenmeden önce yani bekarlığımız. Toçi derdik. Kabında yayla, bu yayla şenlik olurdu Şam'da. Şenlikli olurdu yaylalar. Bir araba da geldi ama çımına. Benim oğlum bir arabasıyla geldi. Gel oğlum gel. Anan dörtlemeye binmiş oğlum gel. 10 liradan. Tamam aldırıyor kapısıyla saydınız. Kaç paraya aldın? Kaç paraya eder? Bir bak bakalım kaç lira. Kaç lira canım? Olsan 10 metre kolum ağrıyor.
O için 10 milyar almışım. Suyla. Ay alırım ha. Parasını vereceksin şimdi ne zaman verirsin? Parasını dedim verin. Parasını abi imkanı. Bu da aynı şey gibi yamıyorum ya. Bunu değilim sahabesini bu da Sen benim. bu arabayı şimdi götürüyorsun. Bu araba o rampara kadar boş inmez çıkmaz. Nerede? Boş değil araba doluydu buzak muzak. Bunu nasıl yıkayacağız şimdi? Arabanın yağını ben unuttum. Yağını baktınız mı arabanın? Bakmıştım aşağıda bir daha bakacaktım yani. Ya var mı arabaya? Baksana ne abi. Aşağı var. Nereye bir şey ver. Bu sürülerine vereceğiz. Odunla yok bir şey. Çepekle saman veririz. Otlar aldım. Çepekliği de var ha Utsula. Gittin aşağı Utsula'da çepeği vardı alın da. Osman Süleyman canavar vardı. Korkutucu çepek. Hayır arabayı bir yaktı abi. Arabayı yıkamadın niye yaktı? Neyse haydi. Hadi. Tamam hadi acele niye ediyorsun? Gideceğiz da ya o kadar şey değil. Arabaya dikkat ede oraya viraj dönüşü. Ulan onun yağını baktınız mı? O sıkıntı verecek o motor. Hamza. Bu arabanın yağını ben unuttum bakmaz. Baktınız mı aşağı yok. Haydi hadi. Yağ var mı abi? Aman gözünü seveyim ha. Şimdi tabii ki gençlik burayı istemiyor ama bu aralar gerçekten güzel yani. Eskisine bakınca eskiden perişanlı oldu. Bir dönem ben daha 18-9 yaşındaydım. Ayağıma lastik yırtıldı. Kara lastik. Tuz poşeti geçirdim ayağıma. Ya 150-200 koyun. Şimdi 20 yaşına çocuğa mali teslim etmezsin bunlar. Şimdi buraya koyun yok, keçi yok. Yerlere ha bu dağlı ottan batay. Hayvanla bir havayla buraya ot. Bizi havayla bir tane havayla hayvan çıktı yok. Bizim zamanımızda derdiler ki dağ köyler insizlenecek. Boşanacak. Bizim zamanımızda. Yani ne demek? Ali koyun inzama keçi bitecek dağlarda. Ama bilmem kaç yıl sonra tekrar şenlenecek. Biz bunu duymuşuk. Ama bak o gerçekten bu dağlara çobandan adamdan geçemezdik. Hep yaya gider gelirdi. Araba yoktu böyle. Biliyor musun? Ama bak gerçekten 90'dan sonra bitti. Ya bizim bu yöre değil, her yer aynı ya. İşte bizim memleketin eski evleri. İnsanlar böyle yaşamışlar. Hepsi. ...1950 doğumluyum. Osman Demirci. Burası Marbutam Yaylası derler. Burası büyük yayla. Burada biz iç haneyiz. Burası 2500'ün üzerinde, 2500 diyeyim. İnsanlar gelmeye burayı unuttular, hayvancılığı bıraktılar. Mecbur kaldılar evlerine, gurbetlere. Yerleri unuttular yani. Gel. Bir yaşında ismi Miki. Daha yavrudur. Av soyuyor, av çöperdi. Bize takip eder, eve durur, kapıya durur öyle. Bir yere gidesek bizden gelir, yoksa gitmez. Böyle yağdı mı 10 gün, 15 gün yağar, 10 gün yağar, 3 gün yağar. Başka burada hava şartları iyi oldu mu günlerimiz iyi olur. Kış olay burada sert. Su geldiği zaman biz bir şey görmeden evler yıkar. Yerler bir eder. Yer sallamayı bırakırsan yıkılmış olarak bulduk bu yıl. Yani kış mevsimi burada zor yani. Burada yaşam hayatta olmaz kışın yani. Böyle ben kalayım buraya, böyle yüksekte hayvanın bakayım, bakamazsın. Bu mümkün değil. Hava soğudukça aşağı doğru gitmeye başlarız.